İkinci bölümün ilk videosunda buraya kadar geldik. İki parçayı birbirine diktik. İkinci bölümün ilk videosunda iki tane altıgen parçamız vardı. 20 sıralık. Onun kollarını ayırdık ve üç kenardan 4 sıra ördük. Sonra ön kenarları iptal edip etek ve sırt kısmını 4 sıra daha ördük. Sırtı ve kolları diktik. Trabzan tepelerin iç kanatlarını alarak artık ikinci videoda ve bu son videoda boyunu uzatarak kolun ve etek kısmının, sonra lastiğimizi geçeceğiz ve hırkamızı bitireceğiz artık. Bir parçadaki ip sırtta kalmıştı. Onunla sırtımızı iki parçayı dikmiştik. Bir parçada da etekte kalmıştı ipimiz. Buradan artık boyunu uzatmaya başlıyoruz. Yine bir sıra ters, bir sıra düz şekilde boşluk ve trabzan sıralarımızı örüyoruz. Burası düz yüzü. Boş göreceğim için döndürüyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane trabzan atladım. İkincisine trabzan yaptım. Arada bir zincir var. Aşağıdan da bir trabzan atladım. Bu boşluk ve trabzan sıralarını birinci bölümde anlatmıştım. İkinci bölümde de üzerinden geçmiştik. Ortadaki dikiş yerimize kadar boşluk sırasını yapalım. Dikiş yerine kadar geldim. Son trabzanın üzerine de bir tane trabzan yaptım. Burada diktiğim yerin tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir var. Buraya da bir boşluk yapmış oldum. İlk trabzan üzerine geldim. Bir tane trabzan yaptım. Bu ipi bu noktada yürüterek devam ettirmeyeceğim. Onu sonra düzgünce buralardan geçirerek gizleyeceğim. Yürüttüğünüzde aşağıdan görünüyor çünkü arkadan. Yine arada bir zincir, aşağıdan da bir trabzan atlayarak boşluk sırasını sıra sonuna kadar örüyorum. Buradaki boşluk sırasını özellikle gösterdim ki sırtla birleşme yerinde nasıl yaptığını görelim diye. Sonrasında değişen hiçbir şey yok. Yine trabzan sırası, yine boşluk sırası. Sıra sonundayım. Eteği bir uçtan bir uca boşluk sırasıyla ördüm. Son boşluğumu da yaptım. Örgümü düz yüze çeviriyorum. 3 tane zincir çektim. Yine trabzan sırama başladım. Boşluğa bir trabzan ve trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu son videoya denk gelip de boşluk sırası nasıl, trabzan sırası nasıl derseniz hırkanın birinci bölüm anlatımına bakabilirsiniz. Orada detaylı olarak sadece örülüşünü göstermiştim. Oradaki sayıları da ilk 4-5 sırada uyarsanız sonrasında da genellikle şaşırmıyorsunuz. Dikiş yerinden sonra bir sıra boşluk ördük ve sonra düz yüzde trabzan örmeye devam ettik. Bu elimdeki hırkayla da göstermek istiyorum. Burada da dikiş yerinden sonra yine aynı şekilde boşluk ve trabzan sıraları olarak devam etmişim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüşüm. Zaten kollarımızı diktik. Bu noktada istediğiniz kadar boşluk ve trabzan sırası örün.
Kolları geçirin. Dizinize mi kadar gelsin istiyorsunuz? Pantolonun arkasını kapatsın istiyorsunuz ya da daha mı kısa istiyorsunuz? Ona göre burada bana yeterli dediğinizde artık lastik örme kısmına geçeceğiz. Kaç sıra istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Burada kolda da aynı şekilde dikişten sonra boşluk sırasıyla ters yüzle başlıyoruz. Benim 3/4 kol ördüklerim de var. Böyle uzun kol ördüklerim de var. Hangisini istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. O kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Eteği göstermişken şimdi size kolda nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Herhangi bir kolumu aldım. İkisinden birini. İpi aldım. İlmek yaptım. Tığın başına doladım. Dediğim gibi ters yüzden örüyoruz. Ben genellikle koltuk altından başlıyorum. Koltuk altına denk gelecek yerden ki bitişimiz belli olmasın diye. Burada boşluk sırası örecektik. Alttaki boşluklara denk gelecek bir yerden başlıyorum. Mesela bu boşluğun trabzanının tepesi burası. Burada girersem sayıları aynı denk gelecektir. Bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Aynı şekilde aşağıdan bir trabzan atladım ve ikincisine bir tane trabzan yaptım. Arada bir zincir, aşağıdan bir trabzan atladım, ikincisine trabzan yaptım. Dediğim gibi koltuk altına denk getiriyorum. En son lastik örüp bitirdiğimde de bitiş noktası kolumun altına denk gelmiş oluyor. Burada da birleşim yerine kadar, diktiğimiz yere kadar örelim. Etekte yaptığımız gibi tam birleşim yerine de bir tane kutucuk yapalım. Sıra sonuna geldim burada. Birleştirmeden önce, dikmeden önce bir tane zincirimi çektim. Tam dikiş yerinin orta kısmına bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Yani burada da boşluğumu oluşturmuş oldum. Yine sıra sonuna kadar boşluk yaparak ilerliyorum. Sıra sonunda kolda nasıl döndüğümü size göstereceğim. Etekteki gibi değil. Bir ön bir arka yapıyoruz ama kolu dönerek ördüğümüz için orayı da size tekrar göstereceğim. Örgün ters kısmından boşluk sırasını örmüştük. Dikiş yerine de bir trabzan yaptık. Sıra sonundayım. Bir zincirimi çektim. Arada son bir trabzan kaldı. Onu atlıyorum. Burada başlarken yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Buradaki ipi sonra saklayacağım. Ters yüzde boşluk sırasını bitirmiş olduk. Şimdi örgümü döndürdüm ve düz tarafta örmek için 3 tane zincir çektim. Bu ipi bir bu taraftan, bir diğer taraftan alarak gizliyorum. Böyle yapmadan yürütmeye devam ettiğimde hırka esnediği zaman dışarıdan ip görünüyor. Görünsün istemediğim için ipimi bu noktada gizliyorum. En son esnetip dışarıda kalan ipi keseceğim.
3 zincir çektim. Trabzan sırasına başlıyorum düz yüzde. Boşluk sırasına boşluğa bir trabzan. Trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar boşluğa bir trabzan, trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Kolda döne döne örüyoruz. Dikiş yerimize de bir trabzan yaparak boşluk oluşturmuştuk. Burada da değişen bir şey yok. Trabzan sırasını örerek devam ediyorum. Bu ip sonra içte aşağıya doğru yürüterek gizleyeceğim. Sıra sonunda son boşluğun içine de bir tane trabzan yaptım. Burada çektiğimiz 3 zincir vardı. Üçüncüsünün içine kaydırıyorum. Tekrar boşluk sırasını öreceğiz. O yüzden ters çevirdim. 4 tane zincir çektim. Yine bir tane trabzan atlayıp ikincisine trabzan yaparak başlıyorum. Kolda böyle eşit şekilde gittiğinizi kontrol edin arada. Bu şekilde boşluk sırası trabzan sırası olarak örüyoruz. Dediğim gibi ilk bölümde anlatmıştım. İkinci bölümde de üzerinden geçmiştim. Boşluk ve trabzan sıralarını. Burada ördüğüm kolda uzun kol çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra örmüşüm. Ben kendim ördüğüm siyah hırkayı 3 bölü 4 kol çalıştım. Siz de istediğiniz uzunlukta kolda yapabilirsiniz. Yine üzerinize geçirirsiniz. Zaten burada da lastik payımız olacak. Çok da uzun yapmayın. Etek kısmından ve kollardan boyunu yeteri kadar uzattım. Artık lastik kısmımıza geçiyoruz. Diğer hırkayı uzun kol çalışmıştım. Bunda daha kısa bir kol çalıştım. Yaz için size gösterebilmek için lastik kısmını da ördüm. Burada dikiş kısmından sonra 6 sıra ördüm. Üzerine 4 sırada lastik kısmını ördüm. Bu kolda da 6 sırayı ördüm. Üzerine lastik geçeceğiz. Sıra sonunda 3 zincirin tepesine kaydırıyorum. Trabzanlarda hep düz yüzde öreceğimiz için lastikleri artık tersini çevirmiyoruz. 3 zincir çektim. Bunu arka olarak kabul ediyoruz. Trabzanları bir önden bir arkadan alacağız. Bu çektiğimiz 3 zincir arka olsun. Tığ başına doladım. Bir sonrakini önden alıyorum. Yani trabzan tığın önünde kaldı. Ve bir ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Tığın arkasında kaldı trabzan. Bir önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastik örüyoruz.
Sıra sonundayım. Son bir tane trabzanım kaldı. En sonuncuyu arkadan yapmıştım. Bunu da önden alıyorum. Önden aldım. Zaten 3 zincirde benim arka trabzanımda. Arka lastiğimde. Buradaki 3 zincirin tepesine yine kaydırıyorum. 3 tane zincir çekip bir üst sıraya başlıyorum. Artık işim kolay. Önden aldığımı önden, arkadan aldığımı arkadan alarak örüyorum. Önde duran trabzanı önden, arkada duran trabzanı arkadan alarak örüyorum. Bu bizim lastik sırasında ikinci sıramız. Ben 4 sıra ördüm. Siz uzun kol ördüyseniz üzerinize geçirin. Bileğinizde nerede durmasını istiyorsanız o kadar lastik örün. Bir önden bir arkadan alarak lastik örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda yine 3 zincirin tepesine kaydırıp tekrar 3 zincir çekiyorum. Önden olanı önden, arkadan olanı arkadan alıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu benim en son yaptığım trabzan sıram. Boşluktan sonraki. Onun üzerine 4 sıra lastik ördüm. En son ipim de burada. Burada da düzgün bir bitiş yaptım. Düzgün görünebilmesi için. 4 sıra ördükten sonra nasıl bittiğimi de size ayrıntılı olarak göstereceğim. Lastiği 4 sıra yaptım. Sıra sonundayım. Son trabzanı da önden aldım. Sıra sonunda ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Burada çektiğimiz 3 zincir var. Ona dokunmuyorum. Önden aldığımız trabzanın tepesine arkadan gireceğim. Örgümü çevirdim ve trabzanın arkasından tığımla gidiyorum. Daha küçük bir tığ aldım ve ipimi arkaya çektim. Buralardaki gibi bir trabzan tepesi oluşturacağız. Son ördüğüm trabzanın da arka kanadını alıyorum. Girdim arka kanadından, ipimi çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Tüm görünümü eşitledim. Burada bir zincir çekiyorum. Sabitlemek için. Sonrasında kalan ipi uygun boşluklardan geçirerek gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra örgümü esneteceğim. Dışarıda kalan ipi artık kesebilirim. Böylece tüm tepelerin eşit göründüğü güzel bir bitiş yapmış olduk. Kollarımız bitti. Bu aşamada ikisi de, dediğim gibi ben diğeri uzun olduğu için elimde de bir daha kısa kol boyu olan hırka olsun istedim. O yüzden daha kısa yaptım. Siz uzatarak lastik kısmını da hesaba katarak kollarınızı yapabilirsiniz. Hırkanın bu kısmına kadar 4 yumak ip kullandım. Boyunu uzattım. Artık en son lastik öreceğim kısımda 5. yumağımı da açtım. Hırkanın yazılı tarifinde olduğu gibi lastiği etek kısmında da
4 sıra örerek ya da 5 sıra, ne kadar istiyorsanız, ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar örerek sonra bu kısımdan lastik geçebilirsiniz. İsterseniz de ben başka hırkalarda bir bütün halinde lastik geçiyorum. Onu da yapabilirsiniz. Buradan başlarsınız. Buralardan trabzan çıkartarak bir sıra trabzan örersiniz. Sonrasında yine aynı bu sıra sonuna geldiğinizde lastiğe başlarsınız. Tüm bedeni komple örmüş olursunuz. O da çok güzel görünüyor ama ben şimdi yazılı tarifte yazan gibi yapacağım. Son trabzan sıramı da ördüm. Artık lastik öreceğim eteğe. Diğer 3 zinciri kolda arka olarak yapmıştım. Bunu da ön olarak kullanacağım. Döndürdüm. Buradan bir önden alıyorum. Bir arkadan alıyorum. Trabzanları bir önden alıyorum. Bir arkadan alıyorum. Burası benim örgümün arka tarafı. Burası da ön tarafı. Böylece trabzanım önde kalmış oldu, ilk trabzanım. Orada çukur bir görüntü istemedim. O yüzden ilk trabzanı ön olarak kullandım. Çektiğim 3 zinciri. Sonrasında yine kollardaki gibi değişen hiçbir şey yok. Bir önden bir arkadan alarak istediğim kadar sıra öreceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda da nasıl dönüş yaptığımı göstereyim. Sonrasında eteğimizi de bitirelim. Eteğimizin lastiğini ön kısmımızda devam edelim. Sıra sonundayım. Önden olanı önden aldım. Son trabzan arkada kalıyor. Onu da buradaki boşluğa batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası benim arka yüzümde. Burada arkada görünen önde ön lastik olarak görünecek. Gördüğünüz gibi ön arka olarak devam ediyor. Düz yüze döndüm. 3 tane zincir çektim. Bu benim önden aldığım trabzan olarak kabul ediyorum. Sonra arkadan olanı arkadan, önden olanı önden alarak lastik örmeye devam ediyorum. Bu lastik sırasını istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben bu lastik sırasını 4 sıraya tamamlayacağım. En son artık bu kısımdan trabzan çıkartıp buradaki görünümü de trabzan sırasıyla eşitleyeceğiz. Sonrasında üzerinden lastik öreceğiz. Örgüde trabzan çıkarma işlemini önlük süveterde göstermiştim. Aynı onun gibi trabzanlar çıkaracağız. 3 zincir çektim. Burada benim ikili trabzanlarım var. Onlara batarak trabzan yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan. Bir tane daha trabzan yaptım. İkili trabzana. Sonra buradaki ikili trabzana geçtim. Bir tane trabzan yaptım. Diğerine geçtim. Trabzan yaptım. Burada mantığını anlatacağım. Ördükten sonra tekrar baştan yapacağız. Önlük süveterde de anlattığım gibi bütün örgüyü ben örmeme rağmen buradaki ikili trabzanımla buradaki ikili trabzanım eşit olmayabilir. Birini gevşek çekmişimdir, diğerini sıkı yapmışımdır. O yüzden buradaki boşluğa 2 tane yaparken buradaki boşluğa
bir tane denk gelebilir. Önemli olan fazla yapmamak. Fazla yaparsak marullanır ve kötü görünür. Düzgün şeklini gösterdikten sonra baştan tekrar yapıyorum. 3 zincir çektim. Buradaki ikili trabzana bir tane daha trabzan yaptım. Aşağıdaki ikili trabzanıma bir tane trabzan yeterli. Diğer ikili trabzana geçtim. Buraya 2 tane trabzan yaptım. Diğerine geçtim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Diğerine geçtim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi düzgün bir görüntü oldu. Yanlışını tekrar göstermek istiyorum. Marullanmaya sebep olan şey fazla batım. 2 yaptığım yerlere 3 tane yapayım. Böyle bir marullanma olacaktı. Böyle bir bombeleşme oluyor. Sonrasında onu trabzanda da yok edemiyorsunuz. 2 tane olması gereken yere 3. bir trabzanı yapmıyorum. Şimdi boşluk sırasına geldik. Buradaki boşluğum küçük. Buraya bir tane trabzan yeterli. Trabzan sırasındayım. 2 tane trabzan yapıyorum. Burada geldim. Boşluğa da bir tane trabzan yaptım. Trabzan üzerine 2 tane trabzan yaptım. Trabzan boşluk sırasına geçerken dibinde bir boşluk var. Batabileceğim. Oraya battım. Sonra boşluğa da bir tane ikili trabzan yaptım. Trabzan olan yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa gelmeden burada bir batacağım yer var. Oraya bir tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki zinciri geniş çekmişimdir, gevşek çekmişimdir. Buradaki boşluğa da 2 tane batabilirim. Buradaki yerden sonra. Dediğim gibi elimizin ayarı aynı olmayabilir. Kendi ördüğümüz halde uygun yerlere olması gereken kadar trabzan yapıyoruz. Ben size boşluğa 2 tane trabzan üzerine 2 tane yapın desem belki marullanma olacak. Mesela burada trabzan üzerine trabzan sırasında 2 tane trabzan yaptım. Aradaki boşluğa batmayı unuttum konuşurken. Görmedim. Ve böyle bir geniş boşluk oluştu. Oraya da batıyorum. Sonrasında boşluğa batıyorum. Ne gerekenden fazla trabzan yapıyoruz ne de az yapıp arada büyük boşluklar oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Normalde trabzana 2 tane batıyorum. Bir tane battığımda arada böyle büyük bir boşluk oluşuyor. Ne boşluk istiyoruz ne de fazla örüp marullanma olmasını istiyoruz. Buradan sonrası zaten köşe boşluğuna bir tane trabzan yaptım. Sonrasında trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Enseye kadar
trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Sonrasında beden genişletmede fazladan ördüğümüz sıralar vardı. Sırt birleşim yerimiz var. Oralarda da trabzanlar çıkartarak düzgün bir görünüm elde edeceğiz. Bu aşamayı yapmasaydık lastik kısmımızı düzgün bir şekilde yapamazdık. Dediğim gibi önlük süveterde baştan sona göstermiştim. Böyle görebilirsiniz. Ne bir marullanma var ne de fazladan bir boşluk var. Düzgün şekilde trabzanlarımı çıkarmış oldum. Bunu zamanla eliniz alıştıkça tek seferde yapabiliyorsunuz. Ama ilk seferde sökmeniz de gerekebilir. Sökersiniz, tekrar örmeye başlarsınız. Trabzan üzerine trabzan yaparak devam ettim. Bu genişletme yaparken ördüğümüz sıralardayım ensede. Geldim burada trabzanın dibine bir tane trabzan yaptım. Boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Trabzan ördüğüm sıraya da 2 tane trabzan yaptım. Aşağıda buraya battıktan sonra sadece bir tane batmıştım. Burayı geniş tutmuşum. O yüzden 2 tane battım. Trabzanın dibine battım. Boşluğa 2 tane yaptım. Trabzanın olduğu yere 2 tane yaptım. Burada boşlukları geniş tutmuşum. 2 tane yeterli oldu. Lastiğin ortasına geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Trabzanlı sıraya 2 tane trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bir tane boşluk oluştu. O yüzden buradaki trabzanın dibine de bir tane trabzan yaptım. Boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Olması gereken kadar trabzan yaparak enseyi de bitirmiş oldum. Kendi ördüğüm örgüde bile 2 boşluk aynı büyüklükte değilken size 2 trabzan üzerine 2 tane yapın, boşluğa 2 tane yapın deseydim ya marullanacaktı ya da arada fazladan bir boşluk oluşacaktı. O yüzden siz de eliniz nerede sıkı ve gevşek olduysa oralara uygun şekilde batarak trabzanlarınızı örebilirsiniz. Şimdi trabzan üzerine trabzan yaparak aşağıdaki boşluk sırasına kadar devam ediyorum. Lastik kısmındayım. Trabzanın dibine bir tane trabzan yaptım. Boşluğa geldim. Bir tane trabzan yaptım. Diğer boşluğa geldim. 2 tane trabzan yaptım. Diğer boşluğa geldim. 2 tane trabzan yaptım. Buraya bir tane yeterli oldu. İkisini yapsam fazla gelecek. Buradaki trabzan dibine batmam yeterli. Burası da hoşuma gitmedi. Buradaki ipi de aldım ve böyle yaptım. En son buradaki tepeleri görüyorsunuz. Lastiklerin tepelerini. Son yaptığım lastiğin tepesine bir tane trabzan yaptım. Ve burayı da trabzanlarla bitirmiş oldum.
Lastiğe geçiyorum artık. 3 tane zincir çektim. Burası benim ön yüzüm ve bunu önden aldığım lastik olarak kullanmak istiyorum. O zaman bunu ikinci önden almalıyım. Ters yüzde. Ki burası önde dursun. Sonrasında yine bir arkadan bir önden alarak trabzanlarıma, lastiğime devam ediyorum. Lastik kısmında değişen hiçbir şey yok. Baştan sona bir önden bir arkadan alarak devam ediyoruz. Bu benim uzun kol hırkamın lastik görünümü. Kendi hırkamıza da ördüğümüz hırkada da lastik bölümü bitirelim. Sonrasında kaç beden olmuş, kaç ip gitmiş onları tekrar sizinle paylaşayım. Trabzan çıkardıktan sonra üzerine 2 sıra lastik ördüm. Enseyi çok daraltmamak için fazla lastik sırası yapmadım. Hırkamız bu aşamada artık bitti. Ben kısa kol çalıştım. 3/4 kol çalıştım. Değerinde uzun kolda 5 yumak yeterli olmuştu. Bunda 5. yumağımdan bu kadar arttı. Eğer siz uzun kol yapmak istiyorsanız ve boyunu da daha uzun yapmak istiyorsanız 5 yumaktan daha fazla ip kullanmanız gerekir. Buradaki hırkanın eni 56 santim. 42-44 bedene olabiliyor. Beden ayarlaması nasıl yapacağınızı ikinci bölümde beden genişletmesini anlatmıştım. İstediğiniz kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Angora ip de kullanabilirsiniz. Çok kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Önemli olan ölçü. Angora ipte daha fazla sıra sayısı örerken kalın bir ipte daha az sıra sayısı örersiniz. Ölçü hiç değişmez ama sıra sayısı değişir ipinizin inceliğine, kalınlığına göre. Hırkayı kendi yaptığım kadarıyla en ince detayına kadar yapmaya çalıştım. Videonun sonuna da yine farklı iplerle yaptığım hırkaları ekleyeceğim. Kaç yumak ip kullandım, kaç numara tığ kullandım. Sizler de ona göre bir fikir edinebilirsiniz. Elinizdeki ipleri de ona göre değerlendirebilirsiniz. Hırkayı elinden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere.